Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem kek severleri hem de sütlü tatlı severleri bir araya getirecek bir tarifle geldim sizlere. Yapımı çok kolay, bir o kadar da lezzetli. Buyurun hep beraber yapımına geçelim. İlk olarak muhallebisini yapmakla işe başlayacağım. Çünkü kremayı üzerine döktüğüm zaman iyice soğumuş olması gerekiyor. Şimdi tenceremin içerisine 3 dolu yemek kaşığı nişastayı alıyorum. Buğday veya mısır fark etmez arkadaşlar. Sonrasında da 3 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı toz şekerimiz var. Katı malzemeleri çırpma teliyle öncelikle bir karıştırıyorum. Hemen ardından da soğuk sütü üzerine döküyorum. Yani sütümüzü birden değil, yavaş yavaş dökerken bir yandan da karıştırıyorum. Böylece pişirme esnasında arkadaşlar dibi tutmamış olacak. Toplamda 1 litre süt kullanıyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Koyulaştıkça zaten karıştırması biraz daha zorlanacak ama siz karıştırmaya devam edin. Özellikle koyulaştıktan sonra karıştırmayı kesinlikle bırakmayın, yoksa çok çabuk bir şekilde dibi tutup kremamız yanacaktır. Evet, istemiş olduğumuz bakın kıvama geldi. İşte bu aşamada üzerine bir paket vanilyayı döküp tekrar bir karıştırıyorum. Hemen şunu tabii ki söyleyeyim. Kremam kaynar kaynamaz ocağımı kapattım. Kapattıktan sonra arkadaşlar vanilyayı ilave ettim. Evet, şimdi vanilyayla da güzelce karıştırdıktan sonra üzerine tereyağı bırakıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu, yani yaklaşık 100 gram ediyor. Tereyağı yerine isterseniz margarin de ekleyebilirsiniz. Özellikle kremamız sıcakken ekliyoruz ki tereyağının sıcaklığıyla beraber erisin. Kremamızın kıvamı ipek gibi oldu arkadaşlar. Birçok tatlı tarifinde genelde bu kremayı kullanıyorum. Evet, şimdi hemen bir cam kabın içerisine boşaltıyorum. Böylece çok daha hızlı bir şekilde soğuyacak. Üzerinde streç film ile kapatıyorum. Yalnız streç filmi kremanın üzerine gelecek şekilde kapatalım ki soğuma esnasında kabuk bağlamasın üzeri. Evet, kremamız soğurken biz de kekini hazırlamaya başlayalım. Şimdi kabımızın içerisine 4 tane yumurtayı kırıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri döküyoruz ve kapağını kapatıp öncelikle mikserin düşük devrinde, hemen ardından da yüksek devrine getirerek çırpmaya devam ediyoruz. Ta ki yumurta böyle 2-3 kat kabarana kadar. Evet, çok güzel kabardı. Şimdi üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ve 1 su bardağı soğuk sütü döküyorum. Tekrar çırpıyorum. Çok fazla değil arkadaşlar. 10-15 saniye kadar çırpmanız yeterli. Evet, şimdi üzerine unu dökeceğim. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Elemedim arkadaşlar. Direkt üzerine döküyorum. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu. Kapağını kapatıyorum. Mikserin düşük devrinde hepsi birbiriyle güzelce karışana kadar çırpıyorum. Ve kek harcım neredeyse hazır. Şimdi kenara alıyorum. Burada ben büyük boy dikdörtgen kalıp kullanacağım. Sizler isterseniz fırın kabında da yapabilirsiniz. Öncelikle borcamı çok az bir yağla yağlıyorum. Hem tabanını hem de kenar duvarlarını güzelce yağlayalım ki dilimleme sırasında böyle yapışıp da parçalanmasın. Şimdi kek harcının üzerine döküyorum ama tamamını değil arkadaşlar. Yaklaşık olarak 3'te 2'sini döküyorum kabın içine. Spatula ile güzelce yayıyorum. Daha sonra borcamı kenara alıyorum ve kekin geri kalanını yapmaya devam ediyorum. Kalan harcın içerisine toplam 3 yemek kaşığı kadar kakao bırakıyorum. Ve 3 yemek kaşığı da soğuk süt. Tekrar mikserle çırpıyorum. Yapımı birkaç aşamadan oluşuyor. Bu sizi kesinlikle korkutmasın çünkü sonucu muhteşem. Evet, şimdi tekrardan bakın, borcamı aldım ve üzerine kakaolu kek harcını döküyorum. Daha sonra harcı beyaz kısmıyla böyle bulamaç haline gelmeyecek şekilde spatula ile dikkatli bir şekilde yayabildiğim kadar yayıyorum. Fırına vermeden önce üzerine çekirdeklerini ayıklamış olduğum kirazları bırakıyorum. Sizler isterseniz kiraz yerine vişne de bırakabilirsiniz. Gelişi güzel, her tarafını kaplayacak şekilde kirazları yayıyoruz. Ve önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında alt üst kızarana kadar pişiriyoruz.
Evet, vakit nakittir diyerek şimdi kekimiz pişerken hemen muhallebimizi kontrol edelim. Muhallebimiz soğumuş arkadaşlar. Bu nedenle daha akışkan bir hale gelmesi için mikserle güzelce çırpıyorum. Kremamız hazır. Kekimiz de artık hazır. Onu da fırından aldım. Şimdi üzerine hazırlamış olduğumuz kremayı döküyorum. Her tarafını kaplayacak şekilde yayalım sonrasında. Pastamız neredeyse hazır. Şimdi kremanın soğuması için biraz dinlenmeye bırakacağım. Son olarak üzerine ganaj hazırlıyorum. Bu nedenle tavamın içerisine bir paket süt kreması yani 200 milim döküyorum ve ocağa alıyorum. Kaynama noktasına gelir gelmez de ocaktan geri alıyorum. Evet, kremam kaynama noktasına geldi. İşte bu aşamada üzerine çikolata bırakıyorum. Ben bitter çikolata kullandım. Dilerseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Toplamda 150 gramı geçmeyin arkadaşlar. Diğer şekil çok fazla çikolatalı olduğu için yerken sizi bayacaktır. Ganajımız hazır. Hemen tatlımızı kontrol edelim. Şöyle bakın parmağımla bastırıyorum. Yapışmıyor. Donmuş demek. Üzerine şimdi ganajı sıcakken döküyorum. Spatula ile her tarafını kaplayacak şekilde yayıyorum. Sonrasında buzdolabına kaldıracağım. Yaklaşık olarak bir 10 en fazla 15 dakika kadar bekleteceğim ve şekil vermeye geçeceğim. 15 dakikanın sonunda çikolatamız böyle şekil alacak kıvama geldi. Bu aşamada ben çatal kullanacağım. Böyle dalga şeklini veriyorum. İsterseniz çatal yerine böyle tırtıklı pasta aparatları oluyor. Onu da kullanabilirsiniz. Şekil verdikten sonra tekrardan buzdolabına alıyorum. Bir gece buzdolabına dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz yoksa en az 6 saat kadar buzdolabında dinlendirin ki pastanız rahat dilimlensin ve rahat alabilirsiniz. Az önce belirttiğim gibi tam bir gece dinlenmesi için bıraktım ve dilimlemeye geçiyorum. İstemiş olduğunuz büyüklükte dilimleri elbette ayırabilirsiniz. Ben 15 dilim olacak şekilde ayırdım. Bu tatlıyı bayramda gelen misafirlerim için hazırlamıştım. Çok da bereketli bir tatlı olmuş oldu. Sonrasında tabii ben dilimleri biraz daha küçülttüm. Çünkü tek ikramlık hani bu olmuyor. O zaman da ağır oluyor ister istemez. Üzerine isterseniz toz fıstık, ceviz veya hindistan cevizi serpebilirsiniz. Tabii tatlımızın içini göstermeden videoyu sonlandırmak olmazdı. Evet, hemen şöyle bakın bir dilim aldım ve daha yakından göstermeye çalışayım. Evet, kekimiz. Üzerinde tabii ki yine kakaolu olan kısmı. Kremamız ve son olarak ganaj. Tabii ortasına koymuş olduğumuz kirazla tadı efsane oldu. Tuna dalgası pastamız hazır. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomun da sonuna geldik. Umarım sizler için de keyifli bir seyir olmuştur. Eğer varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yorum kısmına yazarsanız en kısa zamanda yapıp paylaşmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.